Merhaba araştıran insanlar. Tüm dünyada yaşanmış pek çok UFO hadisesi vardır. Bunlardan Roswell gibileri oldukça meşhurdur. Ancak bazıları ülkemizde pek fazla bilinmemektedir. Atlantik Okyanusu'nda gerçekleşmiş son derece net delillere dayanan UFO vakasını irdeleyeceğimiz bir videoyla beraberiz. UFO, bilimsel bir açıklaması olmadığı ve genellikle dünya dışı yaşamı taşıdığı iddia edilen gizemli nesnedir. Ayrıca UFO fenomenleri bazen sadece gözlemcilerin iddiasından, bazen de çeşitli kayıt cihazlarıyla elde edilen görüntü ve seslerden ibarettir. Sivil halk tarafından nadiren fiziksel parçalarda ele geçirilmiştir. Bazı devletlerin elinde gemiler de bulunduğu iddia edilmekte ve bu iddialar ciddi delillere dayandırılmaktadır. Bu görüntü ve seslerin her ne kadar günümüz teknolojisiyle sahte UFO'lar yaratması mümkünse de aynı oranda teknolojiyle bunların sahte olup olmadığı da hızlı bir şekilde anlaşılmaktadır. UFO gözlem ve kayıtlarında çoğu zaman yetkili birinin görgü şahitliği ve askeri bir rapor bu olayın ciddiyetini sorgulamamıza yol açar. Çünkü o zaman söz edilen bu durumda bu kurumdaki kişi ve kişiler kendilerine itham edilecek her şeyi göze alarak gerçeği belirtmek amaçlı gözlemi ortaya koyar. UFO iddiaları çok eski zamanlardan beri yapılmaktadır. Kimi ufologlara göre İspanya'daki Altamira mağarasındakiler veya Fransa Lot mağarasındaki tuhaf tasvirler UFO tasvirleri olabilir. Ayrıca Cezayir'deki Tassili freksleri gibi bazı resim ya da heykelcikler ilginç biçimde 20. yüzyıldaki raporlarda betimlenen uzaylı tasvirleriyle benzerlik göstermektedir. Bu durum bazı ufologlara göre UFO fenomeninin insanoğlu hava araçlarını icat etmeden önce de mevcut olduğunun bir kanıtıdır. Fakat eski zamanlarda gözlemlenen bu tuhaf fenomenlerin kuyruklu yıldızlar, parlak meteorlar ya da atmosferdeki optik fenomenler olduğu sanılmaktadır. Eski zamanlardaki bu tür olguların incelenmesi retro-ufoloji olarak adlandırılmaktadır. Geçmişteki bu tür gözlemlere şunlar örnek gösterilebilir. Milattan önce 1450'ye doğru Firavun 3. Tutmosis'in tahtta olduğu döneme ait bir betimlemede gökte güneşten daha parlak ateşten halkaların gözlemlendikleri, eni 5 metreyi bulan bu nesnelerin birkaç gün boyunca belirdikleri ve sonunda gökte yükselerek kayboldukları anlatılır. Romalı yazar Julius Opsiquens milattan önce 99 yılında Tarquinia'da güneşin batışı sırasında küre gibi yuvarlak nesne gökte batıdan doğuya doğru yol aldı diye yazmıştır. Yine Mayalar ve İnkalar gibi antik uygarlıkların yazıtları, betimlemeleri ve yaptıkları heykelcikler antik UFO'ları açık şekilde resmeder. Ünlü okültistlerin yaşadığı dönemlerde dinin etkisiyle göksel fenomenler ilahi mesajlar olarak veya büyücülerin sorumlu tutulduğu uğursuz işaretler olarak yorumlanmıştır. 14 Nisan 1561'de Nürnberg göklerinde görüldüğü kaydedilen silindir ve daire biçimli UFO'ları temsilen Hans Glasser tarafından tahta üzerine yapılmış gravür, Japonya'da 24 Eylül 1235'te General Yoritsume ve ordusu Kyoto yakınlarında sabit olmayan hareketlerde bulunan tanımlanamayan ışık küreleri gözlemlediler. Danışmanları kendisine telaşlanmaması gerektiğini, zira bunların yalnızca rüzgarın salladığı yıldızlar olduğunu açıkladılar. Tarih boyunca pek çok medeniyet tarafından silindir biçimli büyük nesnelerden küre ve daire biçimli küçük nesnelerin çıktığı gözlemlenmişti. Bu fenomenler o dönemde doğaüstü mucizeler, melekler ve gelecek hakkında haber verici alametler olarak yorumlanmıştı. Bu dönemlerde yapılan UFO gözlemleri sanat eserlerine de yansımıştır. UFO gözlemlerinin yansıtıldığı sanat eserlerinden bazıları şunlardır. Kosova'daki Deçyani Manastırı frekslerindeki kozmonot benzeri tasvirler. Fakat bunların dönemin Bizans dini sanatında görüldüğü gibi güneş ve ay tasvirleri de olabileceği ileri sürülür. Mainardi'nin Madonna col Bambino e San Giovannino adlı tablosu. Tabloda tasvir edilen UFO'nun aslında gökleri aşan Cebrail'in sembolik temsili olduğu iddia edilmekte ise de yüzlerce yıllık Hristiyan sanat tarihinde hiçbir zaman buna benzer bir şekilde tasvir edilen melekler olmamıştır. Paolo Uccello'nun Le Tabiat adlı tablosunda olduğu ileri sürülen uçan daire biçimli nesnenin aslında kardinalin şapkası olduğu iddia edilir. Zamanla teknolojimizin gelişmesiyle insanlık daha fazla UFO gözlemi yapmaya ve bunları kayıt etmeye başlamıştır. Atlantik Okyanusu'nda araştırma yapan Amerikan denizaltısı USS Trapant'ın karşılaştığı ve resimlerini çekmeyi başardığı UFO gözlemi gibi. Ayrıca bu denizaltı ekibi tarafından çekildiği söylenen UFO'ların fotoğrafları resmi bir raporda da geçen şimdiye kadarki en iyi kanıt olarak tanımlanmıştır.
Fakat buna karşın bazı teoriler bunların başka bir şey olacağını da iddia etmekte. Söz konusu UFO resimleri ilk defa Fransızlara ait bir paranormal dergisi olan Top Secret'ta yayınlanmıştır. Alex Mistaretta isimli araştırmacı tarafından yayınlanan yazının kaynağındaki belgeleri kim tarafından sızdırılıp paylaşıldığı bilinmemekle beraber deniz altında görev yapan bir asker olduğu söylenmektedir. Görüntüler oldukça sarsıcı ve etkileyici kareler içermektedir. Ayrıca resimler dışında konuyu anlatan resmi askeri rapor da bu dergide yayınlanmıştır. 1971 senesinde kutuplarda araştırma ve devriye görevinde bulunan USS Trepant, SSN 674 tarafından çekilen tanımlanamayan uçan nesnelerin inanılmaz görüntüleri ilk başta herkesi şoke etti. Çünkü bu fotoğraflar 1971 senesinin Mart ayında Arktik Okyanusu'nun kenarında Amerika Birleşik Devletleri donanması güçlerinin ve tanımlanamayan uçan nesneler arasındaki yakın bir karşılaşmanın kanıtı niteliğindeydi. 1971 yılının Mart ayında Birleşik Devletler Donanması'na bağlı USS Trepant adlı denizaltı, Amiral Dean Reynolds komutasında her zamanki gibi Atlantik Okyanusu, İzlanda ve Jan Mayen adaları arasındaki standart güvenlik seferini sürdürmekteydi. Bu bölge Norveç'e bağlı bir bölge olduğundan yakınlarda sadece Norveç Meteoroloji Enstitüsü ve Norveç askeri birlikleri konuşlanmıştır. Amiral Dean Reynolds komutasındaki USS Trepant denizaltısı periskopu ile standart olarak çevreyi gözlemlerken aniden su yüzeyinde duran, üzerinde bir takım motifler ve semboller bulunan devasa büyüklükteki bir takım objeleri gözlemlediler. Periskopun başında bulunan memur John Klika bu objeleri ilk gördüğünde bunların periskopun lensine bulaşmış bir tür leke veya benek sanmıştı. Fakat gitgide cisimlerin üzerine gidilip yaklaşıldığında gözlemlenen nesnelerin devasa büyüklükteki uçan objeler oldukları anlaşıldı. Görüntülerde pro biçimli büyük bir araç ve üçgenimsi bir başka araç göze çarpıyordu ve bilinen hiçbir ülkeye ait bir amblem veya bayrak taşımıyorlardı üzerlerinde. Amiral ve yanındaki denizaltı mürettebatı bu duruma hiçbir açıklama getiremiyorlardı. Bunun üzerine panik halinde deniz altından bu cisimlere birkaç defa roket atıldığı ve su yüzeyinde asılı vaziyette duran bu devasa gemilerin birinin vurulup alev aldığı, bu şekilde de denize doğru yeniden düşerek gözden kaybolduğu belirtiliyor. Tabi olay anında bu cisimler hemen fotoğraflanıyor ve rapor ediyorlar üst birimlere. Konunun ulusal güvenliği ilgilendirmesinden dolayı soruşturma ve olayla ilgili detaylar çok gizli bir biçimde halktan ve dünya basınından gizleniyor. Konuyu öğrenen ve basına sızdıran fotoğrafları gören paranormal araştırmacılar Atlantik Okyanusu üzerinde gezinip Amerika Birleşik Devletleri donanmasına açıkça gösteri yapan bu uçan devasa objelerin dünya dışı zeki varlıklara ait birer uzay aracı olduklarında hemfikirler. Basına sızmış bu görüntüleri analiz eden kriminal uzmanlar fotoğraflarda hiçbir oynama ve montaj izine rastlamadıklarını da belirtiyorlar. İngiliz UFO araştırmacısı Nigel Watson, Günlük Express adlı gazeteye konuyla ilgili şu açıklamada bulunuyor. Bu tip uzay araçları düzenli olarak dünyanın her yerinde birçok tanık tarafından tespit edilmiştir ve görüntülenmişlerdir. Yaşadığımız gezegenin içinde ve dışında bilinen tipik UFO modelleri dışında da sayısız model ve biçimde birçok uzay aracı tespit edilmiş ve 1896 yılından beri Zeppelin ve Pro biçimli birçok uçan cisim rapor edilmiştir. Bazı araştırmacılar bu resimlerin orijinal olduğunu ve dünya dışı yaşamın en net kanıtı olduğunu iddia ederken bazıları bu tarz gizli bir bilginin o kadar kolay bulunmayacağını ve bunun bir dolandırıcılık örneği olduğunu savundular. Ama burada söz konusu olan bir şahıs değil, Amerikan ordusu ve bu olaya şahit olmuş bir denizaltı dolusu askerdi. Ayrıca teknolojiyle hacklenerek pek çok gizli ve resmi belgenin, resmin dışarı sızmasının ilk olmadığını da hatırlatmak gerek. Bununla beraber görüntülerin ve bu hikayenin doğruluğunun en önemli kanıtı da Deniz Arşivine göre 1970 Ağustos ve 1973 Aralık arası USS Trepang'ın komutasının Amiral Dean Reynolds gibi dürüst bir subayda olmasıdır. Belki de bütün bu teoriler dışında en mantıklısı ve aynı zamanda en uçarısı iddia edilen UFO'lardan birinin 1977'de test edilen pistonlu motorlarla güçlendirilen ve bir kısmı uçak gemisi ve klasik uçak olan Amerikan ordusunun deneysel bir uçağı olan Iron 26 olduğu söylenmesiydi. Iron 26 kaldırma gövdesi tasarımını hibrit tasarımlardan ve klasik uçak parçalarından oluşturmak amacıyla geliştirilmiş deneysel bir uçaktı. İtici bir pervaneyi çalıştıran bir pistonlu motordan güç alıp pastil şeklindeki gövdesiyle aerodinamik şekilde havalanıyordu.
1971'de yapılan uçuş testlerinin sonuçları umut vaat edici olsa da daha büyük ve yarı yüzebilir uçakların finansmanı o döneme ağır geldiği için projenin sonlandırıldığı söylenmişti. Bu uçakların şekli ve aynı dönemin etrafından gelen bazı UFO'lar arasında paralellikler çizdiği için bu uçakların UFO komplo teorisyenleri için özel bir yeri vardı. UFO araştırmacısı Michelle Waters ise konuyla ilgili şunları söyledi. Bazı UFO'lar su içinde ve altında da su dışında olduğu gibi gidebilirler. Ama burada dikkat edilecek nokta söz konusu cismin vurulup düşürülmesi. Bunun ciddi sonuçları olabilir. Vurulup düşürülen cisim bir UFO muydu? Eğer öyleyse bu cismin akıbeti ne oldu? Diğer cisimler daha sonra bu bölgede tekrar görüldü mü? Sızan görüntü ve rapor haricinde saklı ne gibi belgeler vardı? Bu soruların çoğu şu anda muallakta olsa da UFO araştırmacılarının neredeyse çoğunun hemfikir olduğu ve aslında bu olayın bir yansıması da olan şey ise kutuplarda ve yakınlarında UFO'lara ait bir üs bulunduğuna dair spekülasyonlardır. Soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videolarımızdan haberdar olup araştıran insanlar topluluğuna katılmak için Kült TV'ye abone olmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.